Yaklaşık 1 mil boyunca çalılığı takip ettim. Yol açıktı, kolayca geçilebilirdi. Sonra patikaya döndü. Ay yüksekteydi ve dünya loş, yeşilimsi bir karanlığa bürünmüştü. Önümde uzanan yol ise altın fil dişi bir bant gibi parlıyordu. Başlamadan önce saatimi kontrol etmiştim. 8'den biraz geçiyordu. Atım altımda harika bir his vardı. Mağaraya gece yarısına kadar ulaşmalıydım ve 30 milden az mesafe kalmıştı. Şifreyle içeri alınacak, Laputa ile Henriquez'i bekleyecektim. Şansım yaver giderse, Kirkcapel kıyısından beri kafamı meşgul eden o gizemi, içeriden çözebilecektim. Kuşkusuz sert muamele görecektim. Esir bağlanacak, orduyla birlikte taşınacaktım. Ta ki yürüyüş Mart'ta başlayana dek. Ama Inanda'nın kralına kadar hayatım güvendeydi. Ve ondan önce, Letaba'nın geçidi vardı. Colin mesajımı Arkala iletecek, Drift'te durum Laputa'nın adamlarına karşı dönecekti. Soğukkanlılıkla geriye dönüp baktığımda, bu, korunmak için sürdürdüğüm en çılgın kaza zinciri gibi görünüyor. Bir düzine olasılık herhangi bir halkayı kırabilirdi. Şifre yanlış olabilirdi. Ya da uzunluğunu asla öğrenemeyebilirdim. Mağaradaki adamlar beni kontrol edemeyebilirdi. Ya da Laputa benim orada bulunmamı, en kutsal yemininin ihlali için yeterli bir gerekçe sayabilirdi. Colin, Bleofildebersteffontaine'e hiç ulaşamayabilirdi. Laputa'nın yürüyüş rotasını değiştirebileceği ihtimali de vardı, ya da Arkal'ın adamları Drift'i tutamayabilirdi. Gerçekten de, Portincross'ta göze aldığım tehlikeleri hatırladığımda öyle bir duygu kapladı içimi ki. Tanrı'nın bana olan iyiliğine şükran göstergesi olarak cemaate yeni bir salon inşa ettim. Neyse ki, eylem dolu bir hayat yaşayan insanın beyni, geleceğin belirsizliklerini hayal etmek yerine daha somut şeylere yönelir. Ay ışığında kuzeye doğru patikada süzülürken, zihnimde tuhaf bir rahatlık vardı. Neredeyse mutluydum. Oyundaki ilk onur bana düşmüştü. Laputa hakkında yaşayan herkesten daha fazlasını biliyordum, parmağım, isyanın tam kalbindeydi. Önümde gizli bir hazine bekliyordu. Büyük bir yakut kolyesi. Henrik öyle demişti. Ama daha fazlası olmalıydı, diye düşündüm. Ruaunt mağarası ayaklanmanın merkeziydi ve kesinlikle paralarını, elmasları ve takas edildikleri altınları da saklıyordu. Sanırım her insanın ruhunun derinliklerinde bir hazine avcılığı tutkusu vardır. Ve bu tutku, çoğu zaman korkağı bile cesaret dahisine dönüştürür. O mücevherleri ve altını arzuluyordum. Bir zamanlar yüce düşüncelerle görevimi düşünmüştüm. Ama o gece, yolculuk boyunca aklımın köşesinde yalnızca David Crawford'u zenginleştirme hayali dolaşıyordu. Kafamda başka bir amaç daha kaynıyordu. Henriquez'e duyduğum derin öfke. Aslında bu, en güçlü motivasyonumdu. Laputa'nın yeminleri ve arınma törenine rağmen, her ne pahasına olursa olsun mağaraya gitmeyi düşünüyordum. Ben çoğu zaman barışçıl bir adamım. Ama Portekizli'nin boğazını ellerimde hissetme arzusu, Prester John'un tasmasından bile güçlüydü. Ama tüm bu düşüncelerin gerisinde, bir ustalık duygusu vardı. Providence'ın bana bir şans verdiği ve bunu en iyi şekilde değerlendirmem gerektiği hissi. Belki babamın Calvinizmi, ruhumun derinliklerine işlemişti farkında olmadan. Her ne olursa olsun, ben bir fatalisttim. Olması gerekenin olacağına, insanın yalnızca yaratıcısının ellerindeki bir kukla olduğuna inanıyordum. Son aylara baktığımda, sanki benim için çizilmiş net bir yol görüyordum. Boşuna değildi o ipuçları. Gitmem, yalnız Yumvelos'a gitmem önceden belirlenmişti. Ve kalbimin sesine kulak vererek, her şeye gücü yetenin işleyişini hissediyordum. Bir önceki yolculuğumda atlarla karşılaştığım yerin yanından geçtim. Yolun yarısından fazlasını kat ettiğimi biliyordum. Kulağım, peşimden gelen her sese karşı tetikteydi. Ama çalılık mezar kadar sessizdi. Yavaş yavaş önümde puslu, mor bir duvar belirmeye başladı, çok uzakta gibi görünüyordu. Ruirand'ın surlarını tanıdım ve Şimmelim'in dizlerimi kaburgalarında hissetmesine izin verdim. 1 saat içinde, uçurumun dibindeydim. Şifreye güveniyordum, ama hayatımı nihayetinde atıma borçluydum. Uçurumlardan yaklaşık 1 mil uzakta, dev bir ordunun kenarına geldim. Aniden, çalılık adamlarla doluydu. Etrafta duran atlar, Cape arabaları, hafif arabalar. Sanki dev bir Hollanda köyünde Nachtmaal için toplanmış bir kalabalık gibiydi. Ama herkes siyahtı. Gözümün ucuyla silahlı olduklarını gördüm. Çoğu mızrak ve kalkan da taşıyordu. İlk içgüdüm durmaktı. Silahların omuzlara kalktığını ve yola doğru koşulduğunu gördüm. En cesur hamle, en güvenli hamleydi.
Topuklarımı şimmele gömdüm ve bağırdım. Yol verin, Inkulu'dan mesaj taşıyorum. Çekilin, köpekler. Atı tanıdılar ve selam vererek geri çekildiler. Bilmiyordum o an, ama o canavar, Zambesi'den Cape'e kadar ünlüydü. Kendi krallarının atını süren, kim böyle bir emri sorgulamaya cesaret ederdi? Kelimenin Çalılık'ta yayıldığını duydum ve yolun aşağısından selamlar yükseldi. O anda, yıldızlarıma ilk kaçtığım için içten şükrettim. Çünkü ikinci sıraya kalırsam, bu şans gelmezdi. Uçurumun dibinde, bir çift savaşçı sırası bekliyordu. Kraliyet muhafızları gibilerdi, leopar derisi pelerinli, uzun boylu adamlar. Tüfek namluları ay ışığında parıldıyordu. Bu görüntü, sırtımdan soğuk bir ürperti geçirdi. Üzerlerinde, çalılıklar arasında ve kranzelerin yamaçlarında, daha fazla silahlı sıra görebiliyordum. O gece, yılan güçlü ellerdeydi. Atımdan indim ve bir adam çağırdım. İki muhafız sessizce öne çıkıp dizginleri aldı. Mağaraya giden yol açılmıştı. Elimden geldiğince sert bir sırtla, ama içimde çırpınan bir kalple, sıralardan geçtim. Yol korumalarla doluydu. Hepsi sessiz, kasıtlı, sanki oyulmuş taş figürler gibilerdi. Taşların üzerinden tökezledim. Görünüşümün, bir kraliyet habercisine hiç yakışmadığını hissediyordum. Şapkasız, kirli yüzlü, dağınık saçlı, yırtık flanel gömleğimle o muhteşem silahlı askerlerin arasında yürüyordum. Zihin de bedenden iyi değildi. Çünkü o an cesaretim tükenmişti. Mümkün olsaydı geri döner, kaçardım. Ama tekneler arkamda yanmıştı. Başka seçenek yoktu. Aptallığıma lanet ettim. Bir saat önceki heyecanıma hayret ettim. 10.000 zalim düşmanla dolu, siyah ve gizemli bir karanlığın içindeydim. Dizlerim birbirine sürtüyordu ve hayatımda hiç bu kadar ölümcül bir tehlikede olmadığımı düşünüyordum. Kanyon girişinde gardiyanlar durdu. Ben yalnız devam ettim. Burada ay ışığı yoktu. Duvarları el yordamıyla hissederek ilerliyordum. Çok yavaş, çok ihtiyatlı. Aklımsızlığımın bedelini ne zaman ödeyeceğimi merak ediyordum. Sürmüş yorgunluğum geçmişti. Ama gömleğim omuzlarımda nemli sarkıyordu. Aniden bir el göğsüme kondu. Kelime mi? İmanuel, dedim, boğuk bir sesle. Görünmez eller iki kolumu tuttu ve beni karanlığa doğru çekti. Umutlarım bir anlık canlandı. Şifre tutmuştu ve mağaraya giriyordum. Karanlıkta hiçbir şey göremiyordum. Durduğumuzda, taşın kanın en ucunu doldurduğu levhayı hatırladım. Rehber sağ duvarda bir şeyler yaptı ve kendimi dar bir geçite çekilmiş buldum. O kadar dardı ki iki kişi yan yana giremezdi. Üstteki sürüntüler saçımı kazıyacak kadar alçaktı. Arkamda bir şey tıkladı, gösteri kapısındaki Turnike gibi. Sonra tam karanlıkta merdivenleri tırmanmaya başladık. Ve kulağıma büyük bir patlama düştü. Korkutan şey, düşen nehirdi. Ve daha önce neden duymamış olduğuma şaşırdım. Hemen ay ışığına çıktık. Kanyonun çok üzerindeydik, plakanın üstünde. Sol taraftaki dar rafı takip ettik, ta ki daha ileri gidemeyene kadar. Sonra, korkunç bir şey gördüm. Kanyonun en dar yerinde, bir taş levha köprü uzanıyordu. Çok aşağıda, ay ışığını aceleyle yakalayan sular çağlıyordu. İşte burası, köprümüzdü. Kayalıklara karşı kafam sağlam olsa da, itiraf etmeliyim, döndüğümde başım döndü. Belki göründüğünden daha genişti. Her ne olursa olsun, rehberlerim hiç korkuya kapılmadan geçtiler, sanki bir otoyoldaymış gibi. Ben de, terlemiş, titremiş, takip ettim. Karşıya geçince, ikinci bir rehber çiftine teslim edildim. Ve dağın kalbine uzanan yüksek geçitten koşturarak içeri girdik. Nehrin patlaması, geçit kıvrıldıkça alçalıp yükseliyordu. Kısa süre sonra ileride bir parıltı gördüm. Ay değildi bu ışık. Büyüdü, büyüdü ve aniden tavan yükseldi. Kendimi devasa bir odada buldum. O kadar yüksekti ki tavanı seçemiyordum. Yer ise meşalelerle parlak aydınlatılmıştı. Duvara sıkıştırılmış meşaleler ve uzak bir köşede yanan büyük bir ateş. Ama asıl şaşkınlık, sol taraftaydı. Zeminin bir uçurumda bittiği yerde, sol duvar bir su tabakasıydı. Nehir, yüksekliklerden sonsuzluğa döküldü, derinlere. Meşaleler ve ateş, dik akarsuyun parıldamasına yol açıyordu. Göksel şehrin surları gibi. Böyle bir manzara, hiç görmemiştim. Bir anlık nefesim kesildi. Güzeldi ve çok tuhaftı. Odada 200 kişi ya da daha fazlası vardı. Ama yer o kadar büyüktü ki küçük bir topluluk gibi görünüyorlardı. Yerde bir daire oluşturmuş oturuyorlardı. Gözler, ateşe ve önündeki figüre sabitlenmişti.
Meşalelerin parıltısı, o sabah taşınmadan bir ay önce gördüğüm yaşlı adamı ortaya çıkardı. Kolları göğsünde çapraz, ağaç gibi dik duruyordu. Trans halindeymiş gibi. Parlak beyaz bir cübbe omuzlarından dökülüyordu. Belinden geniş bir altın daire geçmişti. Başı tıraşlıydı ve alnına oyma bir altın disk bağlanmıştı. Gözleri körleşmiş gibiydi. "Kim geliyor?" diye sordu. Ben içeri girerken. "Inkulu'dan bir haberci," dedim cesaretlenerek. Kısa süre sonra beyaz adam, "Henrik gelecek." Sonra çemberin arka sırasına oturdum ve beklemeye başladım. Komşumun, dükkandan kovduğum, Mivanga olduğunu fark ettim. İyi ki o kadar tozlu ve kirliydim, neredeyse tanıyamıyordu beni. Yüzümü kıpırdatmadan uzaklaştım. Işık, sıcaklık, suyun uğultusu, halkın sessizliği ve üzerime yığılmış zihinsel ile bedensel stres. Uyukluyordum ama uyuyordum. Ani bir hareketle uyandım. Tüm topluluk ayağa kalkmıştı. Herkes sağ elini alnına vurdu, sonra kaşını yukarı kaldırdı. Suyun gürültüsünün üzerinde alçak bir mırıltı yükseldi. Inkulu, Laputa koridorda yürüyordu. Henrik ise topallayarak arkasından geliyordu. Kesinlikle varlığımdan haberleri yoktu ve Laputa sakinliğini koruyordu. Yalnızca Henrik yorgun ve aç görünüyordu. Sanırım poniyi binmek zorunda kalmıştı. Rahip olduğunu düşündüğüm yaşlı adam, ellerini başının üzerinde kaldırarak Laputa'ya doğru ilerledi. Bir adım önce durdu. Laputa yürümeye devam etti ve dizlerinin önüne gelince eğildi. Ellerini başına koydu, birkaç söz söyledi. Anlayamıyordum. O an aklıma eski bir Şabat okulu kitabım geldi. İçinde Samuel'in Saul'u İsrail kralı olarak kutsadığı bir resim vardı. Sanırım kendi tehlikemi unutmuştum. Yeril görkemliliğe büyülenmiştim. Titreyen meşaleler, düşen yeşil su duvarı. Laputa ile yılan koruyucusunun figürleri. Sanki antika bir dünyadan çıkmışlardı. Laputa leopar derisini soydu ve asil bir şekilde durdu. Adamımdı. Rahip ateşe biraz ot serpti, ince bir duman tüttü tavana. Koku, Kirkyapıl kıyısında kokladığım gibiydi. Tatlı, keskin ve iliği donduran türden tuhaf. Ateşin etrafında rahip, genişleyen ve daralan çevrelerde dans etmeye başladı. O Şabat akşamını hatırlatıyordu. Yerde oturuyorduk. Laputa ve bekçi hariç. Henrik ön sırada çömelmiş, iri yapılı vahşilerin arasında küçücük bir yaratık gibi duruyordu. Laputa ise başını eğerek ortada bekliyordu. Sonra bir şarkı başladı. Herkesin katıldığı, vahşi bir büyü. Yaşlı rahip birkaç kelime söylüyor, cevap barbar bir müzikle geliyordu. Sözler bana hiçbir anlam ifade etmiyordu, çoktan ölmüş bir dilde olmalıydılar. Ama müzik, kendi hikayesini anlatıyordu. Eski krallardan ve büyük savaşlardan bahsediyordu. Muhteşem saraylardan, fil dişi gibi beyaz kraliçelerin güçlü surlarından. Ölüm ve yaşam, aşk ve nefret, sevinç ve keder. Ve umutsuz şeylerden, uzun dehşetin gizemlerinden. Hiçbir kaffir bu ritüeli asla dövmemişti. Mutlaka Prester John'dan ya da Sheba'nın kraliçesinden geliyordu. Afrika'da zamanın gençliğinde hüküm süren o eski dünyadan. Büyülenmiştim. Merak ve isimsiz bir korku doluyordu içim. Eski korkum gitmişti. Artık kaffir silahlarından değil, Laputa'nın anahtarını tuttuğu kara büyüden korkuyordum. Büyü söndü. Ama otlar ateşin üzerine fırlatıldı, duman büyük bir bulut halinde yükseldi. Rahip sisin içinde devasa ve puslu bir figür gibi görünüyordu. Sesi, yüksek ve garip çıktı. Sanki büyük bir orkda tiz bir stap açılmıştı. Bas uğultusuna karşı, şelale gibi. Laputa'ya sorular soruyordu. O zengin sesle cevaplar geliyordu. Dili bilmiyordum. Komşularımın da bildiğini sanmıyorum. Mutlaka eski kutsal bir dildi. Fenikçe, Saba'ya ya da ne olduğunu bilmiyorum. Ve bu dil, bugüne kadar yılan ayininde yaşamıştı. Sonra sessizlik geldi. Ateş söndü. Duman çelenkler halinde nehre doğru dağıldı. Rahibin dudakları dua edermiş gibi hareket ediyordu. Laputa ise başını eğmiş, sadece sırtı görünüyordu. Aniden bekçiden büyülenmiş bir çığlık yükseldi. Tanrı konuştu. Yol açık. Yılan doğduğu evine geri dönüyor. Bir hizmetçi siyah bir keçiyi öne getirdi. Keçi zayıfça meledi. Büyük antika bir bıçakla yaşlı adam boğazını kesti, kanı taş bir çanağa yakaladı. Bir kısmı küçük ve alçak yanan ateşe fırlatıldı. Yine de, diye bağırdı rahip, kral kanla ocak ateşlerini söndürecek, düşmanlarının. Sonra Laputa'nın alnına ve çıplak göğsüne, kanlı bir haç çizdi. Seni mühürlüyorum, dedi ses. Tanrı'nın halkının rahibi ve kralı.
Küçük çanak toplantının etrafında dolaştırıldı. Herkes parmağını içine sokup alnını işaretledi. Ben de, yüzümdeki diğer izlere bir damla ekledim. Tanrı'nın halkının rahibi ve kralı, dedi ses yeniden. Sana Jon'un mirasını veriyorum. Rahip ve kral idi, kralların kralı, orduların efendisi, dünyanın efendisi. Yükseldiğinde kutsal olanı yılana, cesaretinin sandığına bıraktı. Tanrı'nın çeyizi ve halka verdiği yemin. Sonrasını tam anlayamadım. Sanki kralların uzun bir soyu yılanı doğuruyordu. Hiçbirini tanımıyordum. Ama sonunda korkunç Çaka'nın adını yakaladım ve Arkal'ın anlattığı hikayeyi hatırladım. Bekçi kollarında yaklaşık 2 feet uzunluğunda garip bir fil dişi kutu tutuyordu. Külün ötesinde duruyordu. İnce duman akıntıları hala yükseliyordu oradan. Kutuyu açtı. Ve elinden, kırmızı ateş şelalesi gibi sallanan bir şey uzandı. "Yılana bakın," diye bağırdı bekçi. Topluluktaki herkes başını yere eğdi ve, "Ah," diye bağırdı. Ben de eğdim. "Yılanı görenler," dedi ses, "sizde sessizlik ve huzur yemini vardır. İnsan ya da hayvan kanı dökemezsiniz, et yiyemezsiniz. Ta ki yemin sizden alınana kadar. 2. gün gece yarısından gün doğumuna kadar Tanrı'ya bağlısınız. Yemini bozan, ona lanet düşecektir. Kanı damarlarında kuruyacak, eti kemiklerinde küçülecek. Öyle bir haydut ve lanetli olacak ki, yaşam ve ölüm boyunca yılanın intikamcıları onu takip edecek. Seçin, halkım, yemin sizin üzerinizde." Hepimiz yüzüstü yatıyorduk. Büyük bir onay çığlığı yükseldi. Başımı, ne olduğunu görmek için kaldırdım. Rahip kolyeyi başının üzerinde, bir hale gibi kaldırıyordu. Kanın içinde. Böyle bir mücevher hiç görmemiştim. Sanırım dünyada başka bir benzeri de yoktu. Yakından inceleyebilecektim sonradan, ama o an yalnızca bir anlık görebildim. İçinde 55 yakut vardı. En büyüğü güvercin yumurtası kadar, en küçüğü ise tırnağımdan küçük değil. Oval biçimli, her bir taş cabokun şeklinde kesilmiş ve her birine bazı karakterler kazınmıştı. Şüphesiz bu, mücevher olarak değerlerini düşürüyordu. Ama karakterler silinse ve taşlar parçalansa bile, bu yakutlar yine de dünyanın en soylu olanlarıydı. Mücevher tüccarı değildim, ama burada insan hesaplamasının ötesinde bir servet olduğunu görmeye yetecek kadar biliyordum. İpin her iki ucunda büyük bir inci ve bir altın toka. Bu manzara beni tüm korkudan silip süpürdü. Ben, David Crawford, 19 yaşında, arka taşralarda asistan dükkancı. Hiçbir Portekizli maceracının gözlerine inanamayacağı bir manzaraya sahip oldum. Orada, duman çelenklerinin üzerinde süzülen mücevher. Bir zamanlar Sheba'nın saçlarında yanan kolye. Rahip tasmayı havaya kaldırdıkça, topluluk garip bir tutkuyla sallanıyordu. Alınlar tozla sürtüldü, sonra hayranlık dolu gözler kalktı, ibadet edenler bir tür hıçkırıkla sarsıldı. O anda Afrika'nın içinde, Prester John'un imparatorluğunun ve Çaka'nın zaferlerinin sırrından bir şeyler anladım. "Tanrı'nın adına," dedi ses. "Yuhanna'nın mirasını yılanın varisine teslim ediyorum." Laputa kolyeyi aldı ve boynuna 2 halka şeklinde doladı. Toka göğsünden sarkıyordu. Rahip önünde diz çöktü ve ellerini başına aldı. O zaman anladım. Tanrı bazı insanları kral, bazılarını ise hizmet etmek için yaratmıştı. Laputa, doğduğundaki gibi çıplak duruyordu. Yakutlar derisinin arka planında körleşmişti, ama yine de karanlık bir ateşle parlıyordu. Kan kırmızısı tasmacın üzerinde, yüzünde Roma İmparatorunun pasif gururu vardı. Yalnızca takipçilerine bakarken büyük gözleri soluk ve yanıyordu. "John'un varisi," dedi. "Karşında rahip ve kral olarak duruyorum. Krallığım yarın için. Şimdi ben, halkım için aracılık yapan rahip benim." Ve dua etti. Daha önce hiç duymadığım gibi dua etti. İsrail Tanrısına. Çağırdığı putperest bir fetiş değildi. Tanıdığım Hristiyan kiliselerde vaaz verilen Tanrıydı. İşya'dan, Mezmurlardan ve İncil'den metinler tanıdım, özellikle Vahiy'in son 2 bölümünden. Tanrı'ya halkının günahlarını affetmesi için yalvarıyordu. Siyon'un köleliğini hatırlaması için. Bu kanlı vahşilerin liderinin, Mesih'in mütevazı hizmetini dilinden düşürmemesi inanılmazdı. Bir tutkunu kendini kandırabilir, ama ben kandırılmamıştım. Samimiyetini sorgulamıyordum. Onun kalbini biliyordum. Paganlığın tüm arzularıyla karanlıktı. Amacının toprağı kanla boğmak olduğunu biliyordum. Ama bunu da biliyordum. Onun gözünde görevi ilahiydi. Ve arkasında tüm cennet ordularının durduğunu hissediyordu. "Fakirlere bir güç oldun," dedi ses.
Fırtınada bir sığınak, sıcakta bir gölge. Korkunç olanların patlamasına karşı sağlam bir duvar. Yabancıların gürültüsünü, kuru yerdeki sıcaklık gibi söndüreceksin. Korkunç olanların kolu alçaltılacak. Ve bu dağda orduların Rabbi, tüm insanlara bir ziyafet düzenleyecek. Yağlı şeylerden, güçlü şaraptan, ilikle dolu şişman şeylerden. Ve o, bu dağda tüm örtülerin yüzünü yok edecek. Tüm ulusların üzerine getirilen perdeyi ve halkının azarını tüm yeryüzünden alacak. Çünkü Rab bunu söyledi. Büyülenmiş gibi dinledim. Kirkaple'daki okul günlerinde tanıdık olan bu ifadeler, babamın sesinin tonlarını taşıyordu. Gözlerimi kapattığımda, kendimi yeniden çocuk sanabilirdim. Ama duada, eski bir vaizin yalvarışlarından fazlası vardı. Kibirli bir gurur tonu vardı. Her şeye gücü yetene değil, daha büyük bir orduna sesleniyormuş gibi. Müttefik arayan biri gibi, yalvaran biri gibi değil. Kanımda garip bir duygu karıncalandı. Yarım hayranlık, yarım sempati. Daha önce de söylemiştim. Krallık için doğan erkekler vardır. Dua bir kutsama ile sona erdi. Sonra leopar derisi pelerinini ve kiltini giydi. Diz çöken bir şeften mızrak ve kalkan aldı. Artık daha çok kral görünüyordu. Rahipten çok barbar. Hristiyandan çok yabani. Onu gemide duymuştum ve sesini dünyanın en harika sesi olarak tanımıştım. Ama şimdi, o büyük, yankılı salonda, 2 katına çıkmıştı. Dinleyicilerinin ruhlarını bir müzik aleti gibi çalıyordu. İstediği gibi, gurur, öfke, nefret ve çılgın sevinçle. Bazen nefes kesici bir sessizliğe düşüyorlardı. Bazen mekan vahşi bir onay çığlığıyla yankılanıyordu. Komşum, Mivanga'nın yüzünü hatırlıyorum. Gözyaşları akıyordu yanaklarından. Prester John'un büyük günlerinden bahsetti. Hiç duymadığım yüzlerce isimden, ulusunun kahramanca çağını hayal etti. Her erkeğin savaşçı ve avcı olduğu, zengin kralların şimdi kiralanmış topraklarda durduğu, sığırların binlerce tepede dolaştığı günleri anlattı. Sonra beyaz adamın rezaletlerini anlattı. Toprakların hak sahibinden alınmasını, haksız yasaları, Etiyopyalıları nefret edilen bir kastın köleliğine zorlayan baskıyı, her yerdeki küçümseyen parmakları, alaycı sözleri. Eğer bir konuşmacının büyüklüğü dinleyicilerinin tutkusuyla ölçülüyorsa, Laputa dünyanın en büyüğüydü. "Ne kazandın beyaz adamdan?" diye bağırdı. "Seni erkeklikten eden bir medeniyet, köle zincirlerini boynuna geçirecek sahte bir din. Evet, toprakların eski efendileri artık zulümün hizmetçileri. Ama zalimler azdır ve kalplerinde sizden korku taşırlar. Büyük şehirlerde ziyafet verirler ama duvardaki yazıyı görürler. Gözleri endişe yıl düşman kapılarına döner." O muhteşem söylemi sıradan sözlerle yeniden canlandırmayı ummuyorum. Dinleyicilerin tanıdığı ifadeler, misyon okullarında duyduğu kelimeler, şimdi aniden farklı bir anlam taşıyordu. Beyaz adamın öğretisi gibi değil. Tanrı'nın kendi mesajı gibi. Laputa anahtarı şifreye takmıştı ve anlam kendiliğinden açılıyordu. Sonunda, hatırladığım kadarıyla, uzaylıların devrilmesinden ve ezilenler için doğacak altın çağdan söz etti. Başka bir Etiyopya imparatorluğu yükselecekti. O kadar görkemli ki, her yerde beyaz adam adından korkacaktı. O kadar adil ki, altındaki tüm insanlar huzur içinde yaşayacaktı. Haklı olarak, bu ihanete karşı kanım kaynamalıydı. Evet, kaynamadığını itiraf etmekten utanıyorum. Zihin büyülenmişti. Bu harika adamla birlikte diğerleriyle bağırmaktan kendimi alamadım. Gerçekten de, duygular o denli baskın olduğunda, beynin onayı olmadan bile dönüşüm yaşanabilir. Laputa'nın safında olmak için deli bir arzu duyuyordum. Ya da daha doğrusu, böyle bir lidere olan özlemi hissediyordum. Ruhumu kendine ait kılacak, takipçilerini ustalıkla yönetecek biri. Belki iyi bir astsubay oluşumun kanıtı buydu. Böyle bir generalin yokluğunu hissediyordum. Ses kesildiğinde, derin bir sessizlik çöktü. Dinleyiciler trans halindeydi. Gözler cam gibi Laputa'nın yüzüne sabitlenmişti. Beyaz ısı da sinir ve hayal gücünün gerginliğiydi bu. Beni de saran bir büyüyıl mücadele etmek zorunda kaldım. Kendimi etrafa bakmaya zorladım. Gergin yüzler, şelale duvarı, meşalelerin sırası. Ve sonra, gözüm bir şeye takıldı. Henrik, o büyüyü tamamen bozan bir figür. Burada hiçbir duygunun rolü yoktu. Gözünü yakutlara takmıştı, içinde yalnızca yutmaya çalıştığı bir açgözlülük vardı. Aklımdan geçti, Laputa'nın kendi kampında bir düşmanı olduğu. Ve Prester'ın tasmasına duyulan tutku, ibadet değildi bir adanın tutku.
Sonraki hatırladığım şey, ön sıralarda bir hareket oldu. Şefler sadakat yemini ediyordu. Laputa tasmayı çıkardı. Tanrı'yı tanık çağırdı. Bu kolye bir daha boynunu çevrelemeyecekti, ta ki halkını zafere götürene kadar. Sonra büyük şefler ve indunalar tek tek ilerlediler. Alınlarını fil dişi kutuya koydular ve yemin ettiler. Böyle bir ırk topluluğu hiç görülmemişti. Uzun boylu Zulular ve Sıvaziler, halka koplar ve tüy başörtüleri taşıyanlar. Kuzeyden büyük pirinç tasmalı ve bilezikli adamlar. Küpeler ve burun halkaları taşıyanlar, tıraşlı kafalar, harika kıvrımlı saçlar. Çıplak ya da neredeyse tamamen çıplak bedenler. Derilerle süslüler. Açık tenliler ve kömür kadar siyahlar. Kısa siyah yüzler ve ince, yüksek kemikli Arap çizgileri. Ama hepsinde ortak olan şey, deli bir coşku. O gün kan dökülmemişti, ama vahşi gözler ve titreyen eller gelecekteki niyeti ele veriyordu. 1 ya da 2 saat boyunca bir rüya dünyasında yaşadım. Birden soğuk bir farkındalık paramparça etti her şeyi. Yemin etme zamanım gelmişti. Girişe en yakın arka sırada oturuyordum. Doğal olarak, en son ilerleyecek olan bendim. Kriz yakındı. Keşfedilecektim ve yemini bozmak gibi bir seçenek yoktu. O zaman, mağaraya girdiğimden beri ilk kez, içinde bulunduğum tehlikeyi tam olarak kavradım. Ritüel zihnimi o kadar yükseklere çekmişti ki, her şeyi unutturmuştu. Şimdi gerçek geri dönmüştü. Titreyen sinirlerle, keşif ve kesin cezayla yüz yüzeydim. Hayatımın en kötü korkusunu o anda yaşadım. Daha sonra çok şey olacaktı. Ama duyularım o zamana kadar körleşmişti. Şimdi ise keskin ve uyanıktı her şeye. Her uzvum titriyordu. Mivanga ilerlerken mağara gözlerimin önünde yüzüyordu. Başlar neşeyle sallanan bir kalabalığa dönüştü ve o ayağa kalktığında, yalnızca kısmen bilinçteydim. Laputa'dan korkmasaydım, hiçbir şey beni ilerletemezdi. Komşularım beni paramparça edebilirdi. Ama onun için yemin dokunulmazdı. Deli gibi sendeleyerek ayağa kalktım ve ileri doğru süründüm. Gözüm fil dişi kutunun üzerindeydi, önümde dans edip geri çekiliyormuş gibi görünüyordu. Birden bir ses duydum. Henriquez'in sesi. Tanrım, bir casus. Boğazım tutuldu ama direnecek kadar güçtüm. Serbest bırakıldım ve kollarımdan tutuldum. Sanırım aptalca bir gülümsemeyle boş bakıyordum. Zincirlerimden kurtulmuş öfke etrafımda kıvrımlıyordu. Laputa'nın sesini duydum. Dükkan sahibi, dedi. Yüzünü görebildim sadece. Rahatsız değildi. Dudaklarında alaycı bir gülümsemenin hayaleti vardı. Sayısız el beni kavradı. Nefesimi eziyordu. Ama gürültünün üstünde sert bir komut sözü duyuldu. Sonrasında, bayıldım. Bir keresinde, sanırım bir Latin yazarında, binlerce elin tekrarlayan dokunuşuyla bir adamın yavaşça ezildiği hikayeyi okumuştum. Katiller sert değildi. Ama en nazik müdahalenin sonsuz tekrarı ölüm demekti. Mağarada çok acımasızca ele alınmadığımı sanmıyorum. Sıkıca bağlanıp yere taşındım ve gardiyanların bakımına bırakıldım. Ama duyularım geri geldiğinde, her yanımdan acımasızca dövülmüş gibi hissettim. Ham deri bağlar bileklerimi, bileğimi ve omuzlarımı tahriş ediyordu. Ama bunlar en azından ağrılarımın bir kısmıydı. Bir sürü kaffir tarafından tutulmak, vahşi bir hayvan tarafından sarsılmış gibi. Deriler acıya duyarsızdır. Bir Zulu'nun, uyarılmaya kadar fark etmeden ateşte duran bir demirin üzerinde durduğunu görmüştüm. Ama kaffir ellerince bağlandıktan ve kaffir omuzlarına atıldıktan sonra, sanki deli bir boğayla mücadele etmişim gibi hissettim. Kendimi aya bakarken buldum. Çalılıktaydım ve etrafta ordunun yola hazırlandığının heyecanı vardı. Yerli her işi yaparken ne kadar gevezelik eder bilirsiniz. Ama Laputa'nın demir eli için çok şey söylüyorum. Her şey sessizce yapılıyordu. Atların kişneşmesini duydum. Arabaların gıcırtısını, çalılıktan yola dönerken. Fısıltılar ve arada keskin bir komut sesi. Tüm bu süre boyunca uzanıyor, aya bakıyor ve aklımı koruyup koruyamayacağımı merak ediyordum. Bağların rahatsızlığını küçümseyen varsa, denemesine izin verin. Elleri ve ayakları bağlansın. Yarım saat içinde serbest kalmak için bağıracaktır. İktidarsızlık hissi boğucudur. Açık gökyüzünün altında uzanmama rağmen, bir toprak kaymasına gömülmüş gibi hissettim. Paniğin ikinci aşamasına geçiyordum. Yani çöküşe. Ağlamaya çalıştım ama yalnızca bir yarasa cırtısı çıkardım. Kafamda bir tekerlek dönmeye başladı. Aya baktığımda zamanla döndüğünü gördüm. Beni delilikten kurtaran, Mivanga'ydı. Benim koruyucum olarak atanmıştı.
Beni tanıdığı anda ya da kaburgalarıma sert bir tekme attığında, çimenlerin üzerinde kısa bir eğime doğru yuvarlandım. Kaba adam yanıma çömeldi ve silah namlusuyla beni dürtükledi. "Ha, Baz," dedi tuhaf İngilizcesiyle. "Bir zamanlar bana kendi evimden çıkmamı emrettin. Bir köpek gibi davrandın bana. Şimdi sıra, Mivanga'da. Sen, Mivanga'nın köpeğisin ve yakında seni sıcambokla derisini soyacağım." Dağınık aklım yerine oturuyordu. Kanlı gözlerine baktım ve ne beklemem gerektiğini gördüm. Neşeli vahşi, benden tam olarak ne tür bir dövme alacağını anlatmaya devam etti. Kemiklerim kırbacına kadar açılacaktı. Sonra çakallar kalanımı alacaktı. Bu sıradan bir kafir övünmesiydi ve beni sinirlendirdi. Ama en iyi yolun, ustaca olmak olduğunu düşündüm. "Eğer kölen olacaksam," dedim güçlükle, "beni bu kadar sert dövmek yazık olur. Benden daha fazla iş çıkaramazsın." Mivanga kötü bir gülümsemeyle baktı. "Sen bir gün ve bir gece boyunca benim kölemsin. Ondan sonra, yavaşça öldürürüz seni. Bacakların düşene kadar yanacaksın. Dizlerin üstüne çökene kadar toprağı saçacaksın, sonra bıçaklarla küçük parçalara doğranacaksın." Şükürler olsun, cesaretim ve sağduyum geri geliyordu. "Yarın başıma ne gelirse," dedim, "bu Nkulu'nun işidir, senin değil. Ben onun mahkumuyum. Ama bugün elini üzerime kaldırıp bir damla kan çekmeye çalışırsan, Nkulu seni kısa sürede alt eder. Yeminin üzerindedir. Onu kırarsan, ne olacağını bilirsin." Ve rahibin mağarada ilan ettiği korkunç laneti, elimden geldiğince taklit ederek tekrarladım. O adamın yüzündeki değişimi görmeliydiniz. Korkaktı, çünkü kesinlikle bir zorbaydı. Titredi, elini gözlerinin üzerine çekti. "Hayır, Baz," diye yalvardı. "Sadece şakaydı. Bugün sana zarar gelmeyecek. Ama yarın," ve çirkin yüzü yeniden neşelendi. "Yarın ne göreceğimizi göreceğiz," dedim soğukkanlı bir sesle. Ve yüksek sesle davul sesi, kamp boyunca yankılandı. Bu hareket işaretiydi. Doğuda ince soluk altın bir çizgi, ağaçların üzerinden görünmeye başlıyordu. Dizlerimdeki ve bileklerimdeki bağlar kesildi. Bir atın sırtına yığıldım. Ayaklarım karnının altına sıkıca bağlandı. Canavarımın dizginleri, Mivanga'nınkine bağlandı. Böylece zinciri kırabilsem bile kaçma şansım çok azdı. Düşüncelerim karamsardı. Şimdiye kadar her şey planladığım gibi gitmişti. Ama cesaretimi yitirmiştim. Kurtarılacağıma inanamıyordum. Letaba, Inaanda'nın kralı, bunları dehşetle düşünüyordum. Dün gece karanlığın kalbine bakmıştım ve bu manzara beni korkutmuştu. Büyük temizlikte hangi rolü oynamam gerekiyordu? Büyük ihtimalle, İncil'in günah keçisini. Ama zihnimin hüznü, bedenimdeki acıların önüne geçiyordu. Ağrılar ve yorgunlukla ezilmiştim. Çaresiz bir baş ağrısı vardı. Dahası, 1 mil bile gitmeden ikiye bölünüp bölünmeyeceğimi düşünmeye başladım. Canavarımın adımları dengesizdi ve o sarsıntı raftaymış gibi hissettiriyordu. Antlaşma azizlerinin böyle hapis yolculukları yaptığını duymuştum. Özellikle Büyük Bay Peden'i hatırladım. Ve merak ettim, o dönemde bedenlerinin iyi ve rahat olup olmadığını. Bir adamın cesur bir iş çıkardığını duyduğumda, o anda bedeninde ne hissettiğini keşfetmek isterim hep. Evet, kesinliğin, cesaretinin en büyük bileşeni olduğuna inanıyorum. Bedensel zayıflıkta büyük işler yapanlar, benim gözümde gerçek kahramanlardır. Kendi adıma, Mivanga'nın yanında koşarken tavuk gibi bir ruhum yoktu. Keşke beni hakaret etmeye başlasaydı, zihnimi dağıtmak için. Ama inatçı bir sessizliği sürdürdü. Somurtkandı ve sanırım benden epey korkuyordu. Güneş doğduğunda, ev sahibinden bir şeyler görebildim. Tahmin ediyorum demekten kendimi alamıyorum. Ama gördüğüm savaşçıların sayısını en az 20.000 olarak değerlendirdim. Hepsi en iyi dönemindeydi. Ve hepsi iyi tüfekler ve bandolyerlerle donanmıştı. Eski Roar'lar değil bunlar, harap Enfield'ler değil. Yeni, kullanılabilir Mauser'ler. Ve taşıyan adamlar, onlarla nasıl başa çıkacaklarını biliyordu. Bu gösterinin arkasında aylarca süren uzun bir eğitim olmalıydı. Ve bunu organize eden adama hayranlık duydum. Hiç saha tüfeği görmedim. Az sayıda ulaşım aracı açıkça yalnızca erzak içindi. Ortodoks bir sütun gibi sıralanmıyorduk. Kuvvetin yaklaşık 1/3'ü atlıydı ve bu, merkezi oluşturuyordu. Her kanatta piyade çok uzaklara yayılıyordu. Düzensizliklerinde bir yöntem vardı. Ormanda yakın sıralar imkansızdı zaten. Her ne olursa olsun, birlikte harika bir uyum içinde hareket ediyorlardı. Tüm ordu tek bir tepe gibi ilerliyordu.
Ben çok gerideydim merkez sütunda. Ama bazen bir eğimin tepesinden önümüzü görebiliyordum. Laputa'yı göremedim, muhtemelen minibüsle birlikteydi. Ama gücün kalbinde, yılanın yaşlı rahipini gördüm. Portekizlilerin maşıla dediği türden bir sedye ile, muhafız sıraları arasında taşınıyordu. Yanında bir beyaz adam biniyordu. Henrik olduğunu değerlendirdim. Laputa bu adama güveniyordu. Ve nedenini merak ediyordum. Mağarada yakutlara bakarken yüzündeki ifadeyi unutmamıştım. Bir fikrim vardı. Portuguz kesin bir düşmanım olmakla birlikte, karanlık nedenlerle benim de müttefikim olabilirdi. Saat 10 civarında, güneşe baktığım kadarıyla. Yumvelos'un yanından geçtik ve Labongo'nun sağ kıyısını aldık. Dükkanda yağmalanacak bir şey yoktu. Ama kafirler tarafından ele geçirildi. Banklar odun için götürüldü. Laputa'yı eğlendirdiğim yemeğin kalıntılarını bir düzine savaşçının elinde görmek, tuhaf bir histi. Uzun güneşli günleri düşündüm. O zamanlar Hollandalı çiftçiler nahtmal için gelirken tezgahımın yanında oturmuştum. Şimdi bu adamların hepsi ölmüştü ve ben aynı sona doğru gidiyordum. Kısa süre sonra Berg'in mavi çizgisi batıda yükseldi. Köşeden geçerken, Klein Labongo'nun boşluğunu görebiliyordum. Arkal ve adamlarının yukarıdan bizi izleyip izlemediğini merak ettim. Bu zamanlarda, geleceği düşünmeyi bırakacak kadar acınacak bir beden taşıyordum artık. 17 saattir yiyecek yememiştim. Uykusuzluktan düşüyordum. Kemiklerimin ağrısı öylesine muazzamdı ki, kendimi bebek gibi ağlarken buldum. Acı, zayıflık ve sinir yorgunluğu arasında, neredeyse sınırımın sonuna gelmiştim. Durma çağrısı yapılmasaydı, bayılacaktım. Ama öyle civarında, Bleauwilde-Bestefontein'den Portekiz sınırına giden yolu geçtikten sonra, Klein Labongo'nun geniş ve sığ akıntısına geldik. Kafirler öğle dinlenmesi için yolu durdurdu. Sürüklemenin diğer tarafında kamp kuruldu. Atımın sıcak toprak ve temiz su kokusunu hatırlıyorum. Kıyıya tırmanırken. Sonra ateşler yakılırken odun dumanının kokusu geldi. Durulduktan bir süre sonra ayaklarım gevşedi ve izin verildi yere düşmeye. Düştüğüm yerde kütük gibi yattım ve saniyeler içinde uyudum. 2 saat sonra çok taze ve şiddetli bir açlıkla uyandım. Ayak bileklerim ve dizlerim yeniden bağlanmıştı. Ama uyku en kötü sertliği eklemlerimden atmıştı. Yerliler etraflarındaki ateşler başında gruplar halinde çömelmiş oturuyordu. Ama kimse yanıma gelmedi. Bağlarımı zorlayarak tatmin oldum. Bu yalnızlığın kaçış şansı vermediğini gördüm. Yemek istiyordum ve Mivanga'yı bağırmaya devam ettim. Ama hiç gelmedi. Sonra bir gölge düştü gözlerime. Çalıdan kaçınmak için döndüm. Çalılığın diğer tarafında, bana gülümsüyormuş gibi görünen bir kafir vardı. Yavaşça yanıma döndü ve ilgiyle baktı. "Allah aşkına, biraz yiyecek getir bana," dedim. "Evet, Baz," dedi. Ve bir dakika ortadan kayboldu. Sonra geri döndü, sıcak unlu lapa dolu ahşap bir kase ve su dolu bir kalabaşla. Ellerimi kullanamıyordum. Bıçağının sapıyla beni besledi. Tuzsuz ve kremasız lapa berbat bir yiyecektir. Ama açlığım o kadar büyüktü ki, bir kap dolusu yiyebilirdim. Aniden kafirin söyleyecek bir şeyi olduğu anlaşıldı. Beni beslerken alçak bir sesle İngilizce konuşmaya başladı. "Baz," dedi. "Reistsivan'dan geliyorum. Sana bir mesajım var." Reistsivan'ın Arkal'un yerel adı olduğunu tahmin ettim. Başka kimse bir mesaj gönderemezdi. Reistsivan diyor ki, "Dupre'nin geçidine dikkat et. Yanında olacağım ve bağlarını koparacağım. O zaman yüzmek zorunda kalacaksınız." Reistsivan ateş etmeye başladığında, haber, zihnimde her şeyi değiştirdi. Colin eve gelmişti ve arkadaşlarım kurtarma için dışarıdaydı. 19'un ruh hali nedenli değişkendir. Siyah umutsuzluktan, haksız bir iyimserliğe döndüm. Kendimi zaten güvende görüyordum. Laputa'nın yükselişi dağılmıştı. Ellerimi hazinede, Henriques'in çirkin boynunu topuğumun altında hayal ediyordum. "Adınızı bilmiyorum," dedim kafire. "Ama iyi bir adamsınız. Bu işten çıktığımda sizi unutmayacağım." "Başka bir mesaj daha var, Baz," dedi. Kağıt üzerinde garip bir dilde yazılmış. "Başını çalıya çevir. Bak, kaseye tutacağım. Okuman için." Söylendiği gibi yaptım. Kirli bir yarım sayfaya, kafirin baş parmaklarıyla işaretlenmiş bir not kağıdına bakıyordum. Üzerinde Wardlow'un eliyle birkaç kelime yazılmıştı. Ve karakteristik olarak, kötü bir şifre olmayan Latince olarak yazılmıştı. Okudum. "Henricus de l'etaba transionda apud duprei vada geimnos sörtayori fecit." Doğru tahmin etmiştim.
Henrik, savunduğu davaya ihanet ediyordu. Arkal'ın mesajı bana yeni bir can vermişti. Ama Wardlow'unki, muazzam bir değerde bilgi sunuyordu. Okul müdürünü küçümsediğim için hiç pişman olmamıştım. Ama o an, pişman oldum. Aberdeen'den boşuna çıkmamıştı. Caffrey du Drift'e ne kadar uzak olduğunu sordum. 3 saat yürüyüş, dedi. Karardıktan sonra oraya varmalıydık. Beni serbest bırakmayı üstlendi, ilk kurşun geçitten ateş edildiği anda. Bu arada şüphe uyandırmamak için beni bırakmasını istedim. Kral Arthur'un şövalyelerinden birinin hikayesi var. Sanırım Sir Percival'dı. Bir keresinde ormanda sürerken, bir aslanın yılanla savaştığını görmüş. Kılıcını çekmiş ve aslanı desteklemiş. Çünkü onun daha doğal bir canavar olduğunu düşünmüş. Bana göre, Laputa aslan, Henrik ise yılandı. Her ikisine de iyi niyetim yoktu. Ama yılanın oyununu bozmaya kararlıydım. Evet, yakutların peşindeydi. Hayal ettiğim gibi, başka bir şeyin peşinde hiç olmamıştı. Arkal'ın hazırlıklarını öğrenmiş ve ona bir uyarı göndermişti. Umuyordu ki, Laputa'nın kuvvetleri Letaba'da dağılırsa, karmaşadan faydalanarak kolyeyi ele geçirebilecekti. Başarılı olursa, Lebombo üzerinden Mozambik'e geçecekti. Ve ne olursa olsun, ayaklanma Bay Henriques'in umurunda olmayacaktı. Ben de, onun başarısız olmasına karar verdim. Ama nasıl yönetilebileceğini göremiyordum. Bir tabancam olsaydı, sanırım onu vururdum. Ama hiçbir silahım yoktu. Laputa'yı uyaramazdım, çünkü inanılsam bile kendi kaderimi mühürlerdim. Açıkça görülüyordu ki, Laputa ile birlikte Drift'e gitmeliyim. Yoksa kaçamazdım. Ve aynı derecede açıktı. Portekizli'nin oyununu bozmanın yolunu bulmalıydım. Güneş ışığına bir gölge düştü. Başımı kaldırdım ve önümde kimin durduğunu gördüm. Ağzında bir sigara vardı. Elleri binicilik pantolonunun ceplerindeydi. Yüzünde meraklı bir gülümseme. "Pekala, Bay Dükkancı," dedi. "Seninle daha iyi koşullarda tanışmıştık." Hiçbir şey söylemedim. Aklım, Drift'te ne yapacağımı düşünmekle meşguldü. "Yanılmıyorsam gemi arkadaşıydık," dedi. "Güneşte yatmaktan daha güzel bir iş bulmuş gibisin, arka güvertede sigara içmekten." Yine sessiz kaldım. Adam benimle alay etmeye geldiyse, David Crawford'dan para çekemezdi. "Tut, somurtma. Seninle kavga etmiyorum ben. Aramızda," dedi ve sesini alçalttı, "seni kurtarmaya çalışmıştım. Ama çok fazla şey görmüştün. Seni at çalıp mağaraya iten şeytan neydi? Bizi duyduğun için seni suçlamıyorum. Ama bit kadar aklın olsaydı, haberlerinle Berg'e giderdin. Bu arada, bunu nasıl başardın? Sanırım bir bodrum. Arkadaşımız Laputa daha iyi önlemler almadığı için aptaldı. Ama sarhoş gibi epey iyi davrandığını söylemeliyim. 19'un kibri ölçülemez bir şeydir." Tam olarak kalktım. "Ne tür önlemler almak istediğini biliyorum," dedim mırıldanarak. "Duydun mu? İtiraf etmeliyim, bir işe başladığımda onu iyice yapmaya bayılırım. Code Flats'ta olduğu gibi," dedim. Yanıma oturdu ve hafifçe güldü. "Küçük hikayemi duydun mu? Zekisin, Bay Dükkan Bekçisi. Ama yeterince zeki değil. Peki ya rol oynayabilsem, kendiniz gibi?" Ve sarı yüzünü bana yaklaştırdı. Ne demek istediğini anladım. Ve ona bir saniye bile inanmadım. Ama aklım, zaman kazanmaktı. "Hollandalıları öldürmediğinizi mi demek istiyorsunuz? Beni bıçaklamayı kastetmediğinizi mi? Aptal değilim demek istiyorum," dedi, başka bir sigara yakarak. "Ben bir beyaz adamım, Bay Dükkan sahibi. Ve beyaz adamın oyununu oynuyorum. Neden burada olduğumu sanıyorsun? Afrika'da bu işin özüne inmek için cesareti olan tek adamdım. Laputa'yı değerlendirmeye geldim. Ve Allah aşkına, değerlendirdim. Böyle inanılmaz bir blöfe hazırlıklı değildim. Her kelimenin yalan olduğunu biliyordum. Ama daha fazlasını duymak istedim. Çünkü adam beni büyülüyordu. "Sanırım başına ne geleceğini biliyorsunuzdur," dedi. Sigarasının küllerini savurdu. "Yarın Inanda'nın kralında, yemin bittiğinde. Kaffir geleneklerinin tadını çıkaracaklar. Ölüm değil, dostum. Bu basit olurdu. Ama her türlü korku dokunuşuyla yavaş bir ölüm. Yerel işkenceyi daha önce gördüm. Ve kendi annesi bir adamın bağırmasını duyunca oradan kaçardı." Hiçbir şey söylemedim. Ama bu düşünce bedenimi ürpertti. Diye devam etti, "Zor bir durumdasın. Ama sanırım sana yardımcı olabilirim. Ya hayatını kurtarabilsem, Bay Dükkan? Kuş gibi bağlanmışsın ve hiçbir şey yapamazsın. Sana yardım edebilecek tek kişi benim. Kendi şartlarımla, hazırım." Bu şartları duymayı beklemeye gerek yoktu. Ne olacağını tahmin edebiliyordum.
Henriquez'e olan nefretim yükseldi ve beni boğdu. Kötü gözlerinde ve zalim ağzında cinayet ve hileyi gördüm. En büyük dehşetten kurtulmak için bile, kendimi onun müttefiki yapamazdım. "Şimdi dinleyin, Bay Portuguz," diye bağırdım. "Casus olduğunu söylüyorsun. Peki bunu kamp boyunca bağırsam ne olur? Laputa duyarsa, sana kısa bir yardımı olacak o." Yüksek sesle güldü. "Sandığımdan büyük bir aptalsın. Kim inanır sana dostum? Laputa değil. Bu ordudaki hiçbir adam değil. Sadece uzun bacaklarına daha sıkı bağlar takılmasına yol açar bu." Bu noktada diplomasi düşüncesini tamamen bıraktım. "Pekala, sen sarı yüzlü şeytan, cevabımı duyacaksın. Özgürlüğümü senden almayacağım, canlı canlı kaynatılsam bile. Seni tanıyorum. Beyazlara ihanet eden, dürüst adamlar arasında adı özne olan, kirli bir 500. B, dolandırıcısı. Kendi itirafına göre bu aptal ayaklanmaya ihanet ediyorsun. Hollandalıları öldürdün ve Tanrı bilir kaç kişiyi daha. Beni öldürmek istedin. Cennete dua ediyorum ki, davasına ihanet ettiğin adamlar ve ihanet edeceğin adamlar, canını yok edip ruhunu cehenneme göndersin. Beni hangi oyuna dahil etmek istediğini biliyorum ve teklifini yüzüne gönderiyorum. Ama şunu söyleyeyim, sen de lanetlisin. Beyaz adamlar Lebombo'yu asla unutamaz. Siyahtan ya da beyazdan, saatler içinde adalet bulacaksın. Cesedin çalılıkta çürümeye bırakılacak. Gözümün önünden çekil, sen domuz." O anda tutkuma o kadar kapılmıştım ki, bağlarımı ve büyük tehlikemi unutmuştum. Yaklaşan intikamı hisseden bir peygamber gibi içim doluydu. Henrik beni dinledi. Gülümsemesi kaşlarını çatmaya döndü. Solgun yanağında kızarıklık yükseldi. "Kendi suyunla güveç et," dedi ve yüzüme tükürdü. Sonra bağırdı. Bir kafire, beni hakaret ettiğimi, daha sıkı bağlanmam ve ağzımın kapatılması gerektiğini söyledi. Çağrısına cevap veren, Arkal'ın habercisiydi. O takdire şayan adam büyük bir vahşilik ifadesiyle üzerime koştu. Beni taze ham deri iplerle sardı, ama düğümler gevşekti. Şey bir farstan ibaretti. Ağzımı, bir tahta parçasıymış gibi görünen şeyle kapattı. Ama gerçekte, kuru bir muz parçasıydı. Ve tüm bu süre boyunca, Henrik dışarı çıkana kadar duydu, beni asil bir dil armağanıyla lanetledi. Davullar ilerleme için çalıyordu. Bir kez daha atıma bindirildim. Arkalun Kafför'i benim dizginimi kendi dizginine bağladı. Kaffir göz kırpamaz. Ama onun gözleri eğik duruyordu. Ve ilerledikçe başını bana çeviriyor, garip bir yüz ifadesiyle bakıyordu. Henrik yakutları ele geçirmeme yardım etmemi istemişti. Sanırım teklif buydu. Ben ise, mücevher Portekizlilerin eline geçmeden önce öleceğimi söylemiştim. Arkal geçide karşı çıktığında bir izdiham bekliyordum. Karmaşada tabut çalmayı planlıyordu Henrik. Benim planım ise, eski rahibe olabildiğince yaklaşmaktı. Geçitten önce, gardiyanımla konuştum. Ne istediğimi söyledim. Başını salladı. İlk milde iyi bir yol geçtik. Birkaç şey yardımcı oldu. Merkezi sütunda yakın sıralar halinde yürüyorduk. Ama bu gevşek bir sütundu. Engebeli zeminde kestirme yollar kullanarak sıralardan ayrılmak ve ileride katılmak mümkün olabiliyordu. Bir vley de vardı. Birçok kişi atlattı ama biz yüzdük. Bu da liderliğimize yardımcı oldu. Birkaç saat içinde, rahibin yanında süren Henriquez'in başına kriket topu fırlatabilecek kadar yaklaştım. Çok kısa sürede kış gününün alacakaranlığı çöküyordu. Uzak tepeler pembeye döndü. Gün batımında dut rengi, çalılığın üzerine tuhaf gölgeler indirdi. Hala ilerlerken, yavruların ardında 20 metre bile kalmamıştı. Ve uzakta ileride, yüksek, ağaçlık kenarlı, geniş ve parıldayan bir su alanı gördüm.